Merhaba pek sevgili seyirciler. Hepiniz yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Var mı yeni projeler? Evet efendim, size bir şey sormak istiyorum. Çoğu akıllı telefonun içinde olan bir uygulama var. Adım sayacı. Sizde de vardır. Bakın bence. Ben demin baktım. Bugün yaklaşık 4700 adım atmışım. Henüz öğleden sonra bir saatlerdeyiz ve yavaş yavaş saatlerimiz ilerlediğinde günü kaç adımla kapatacağımı merak ediyorum ama burada aslında adımların üstadı diyebileceğimiz binlerce adım atan bir arkadaşım var. Dicle Doğan bugünkü konuğumuz. Hoş geldin Dicle. Evet Dicle, normal hayatta biz diyoruz ki günde insan 5000 adım atsa iyi, 10.000 adım atsa çok iyi. Senin herhalde günlük adımın bizden biraz daha fazla olsa gerek. Oysa ki yürümeye diye çıktığın yolculuklarda çılgınlar gibi yürüyorsun. 40.000'i gördüm, 50.000'i gördüm. 50.000'i gördün. Peki 50.000 adım attıktan sonra insan böyle bir kuzu mu yiyor? Ne yapıyor yani? Çılgınlar gibi yemek yiyip sonra böyle bir anda uyumaya mı başlıyor? Ne oluyor? Aslında genelde böyle oluyor, evet. Bayağı. Çok yorucu bir şey değil mi? Şeyi hayal ediyorsun sadece. Bu akşam ne yemek yesem de kendimi iyi hissetsem. Peki senin bu yürümeye olan merakın nasıl başladı? Sen aslında koreografsın. Ondan sonra başka ne diyebiliriz? Koreograf. Performans sanatçısı. Evet, öyle demek daha doğru. Yürümeye olan merakın nasıl başladı? 2015 yılında yüksek lisans yaparken Mimar Sinan'da o dönemler böyle işte nasıl bağımsız olabilirim, yeni şeyler öğretebilir miyim, kendi metodumu bulabilir miyim derken yürümeye övgü kitabını okuyordum. Ben de yürüyerek seyahat edebilirim aslında diye sırt çantamı hazırlayıp 650 kilometre İtalya'dan Fransa'ya yürüdüm. İlk yolculuğun 650 kilometre İtalya'dan Fransa'ya. Evet. Bir de yabancı bir ülkedesin ya. Türkiye'de değil. Bence çok zor bir iş olsa gerek. Şimdi ben DJ'yi genellikle takip ediyorum neler yaptığını. Benim için en ilginç olan şey şuydu. Yaptığı yolculuklarda hazırladığı sırt çantasındaki eşyaları yavaş yavaş yolda fırlatmaya başlaması. Mesela bir şeyi, yani bardak, şu bardağı yanına alamıyorsun. Çünkü bu gereksiz ağır bir şey. Sen bir bardak alacaksan yanına onun en hafifini ve en katlanabilirini alman gerekiyor galiba, değil mi? Neler attın hocam? Neler attın? Çöpe neler gitti? Şimdi ben 19 kiloyla başladım. 49 kiloydum işte o zamanlar başladığımda. Ya ne var ne yoksa attım. Ya böyle çok saçma şeylerimi anlatayım. Mesela anlat. 30 tane kondom almışım mesela. Onu attım yani. Hani niye almışsam o kadar. Ama o hafif bir şey değil mi ya? O bile gereksiz yani bir yerden sonra. Aldığım bütün kitapları attım. Müzik MP3 çalarımı attım. Konserveler almıştım. Onları attım. Konserveleri niye atıyorsun? Nasıl olsa yolda yemek bulacağım. Ya bir şekilde baktım o kadar da aslında ölmüyorum. Yani maksimum 2 gün yanıma yemek alıyorum. 2 günlük taşıyabileceğim yemeği alıyorum. O yüzden onları attım. Sonra işte ne bileyim 3 tane iç çamaşır aldıysam bir tanesini attım. 4 tane tişört aldıysam ikisini attım derken böyle olabilir. Yani sadece 2 tişört, 2 iç çamaşır, 2 çorap ve kamp malzemelerim. Kamp malzemeleri de tabii yine minimum şeylikte. Evet. Ağırlıkta olan şeyler oluyor değil mi? Tabii canım, çadırım 900 gram mesela. Hadi ya. Tek kişilik küçük bir çadır bu. Tabii. Bayağı böyle mezar. Peki yani mesela gittiğin yerlerde genellikle dağ bayır böyle yerler. Zor aslında yollar oluyor. Değişiyor. Nerede yürüdüğüme, hangi bölgede yürüdüğüme, hangi mevsimde yürüdüğüme göre çok değişiyor. Yani Alp dağlarını geçtiğim de oldu. İşte bayağı böyle Güney İtalya'da mafyanın içinden geçtiğim, çöpün böyle bayağı berbat yerlerden geçtiğim de oldu. Norveç'in hiç kimsenin uğramadığı, 4 gün kimseyi görmediğin yerlerinden geçtiğim de oldu. Bölgeden bölgeye değişiyor aslında. Peki çadır kuracağın zaman ne yapıyorsun? Burası iyiymiş, burada kurayım artık falan mı diyorsun? Yoksa bir müddet böyle bakıyorsun, yaban domuzu, hay Allah burada kurmayalım, burada çok insan var, şudur budur gibi şeyler oluyor mu? Ya ben o kadar şeye hakim değilim bu arada. Yani hani burasında da bir şey çıkar mı? Ya bir gün mesela kurdum, yanından geyik atladı. Yani muhtemelen geyik yavrularının olduğu bir yere kurdum herhalde diye düşünüyorum yani hani. Çünkü normalde atlamaz yanından geyik yani. O kadar bilinçli bir kampçı değilim. Çok da kamp yapmayı sevmem zaten ben normalde. Ama böyle koşullarda işte bazen evlerinin çok yakınlarına da kuruyorum. Eğer çok alanı güvenli hissetmediysem. Ya da gerçekten böyle dağ bayır artık nereye o gün kurmam gerekiyorsa. Haruki Murakami benim çok sevdiğim bir yazar. Haruki Murakami'nin Koşmasaydım Yazamazdım diye bir kitabı var. Bu kitapta aslında edebiyatla olan
ilgisini ve koşmayla olan ilgisini anlatıyor. Adam sadece koştuğu zamanlarda konsantre olabiliyor, kendine çok iyi geliyor ve yazı yazıyor ve koşuyor. Tek olayı bu ve olimpiyatlara falan katılıyor o derece. Çok güzel bir kitap. Herkese tavsiye ederim. Bana çok ilham vermişti aslında. Sen de bak bir kitap okudum. O bana bir ilham verdi ve başladım dedin. Belki de senin de ileride bunu yazma. Gerçi artık devir sosyal medya çağı, işte Instagram'dan story paylaşma dönemi ama yine de ben kalıcı şeyler olmasını, bir kitap olmasını tercih ederim. Yazarsan seviniriz hocam. Evet, şimdi seninle ilgili merak ettiğim bir şey var. Bugüne kadar hiç sormamıştım. Senin bir rumuzun, nickname'in, mahlasın var. Hareket amiri diye. Hareket amiri nedir diye baktığımızda karşımıza Ekşi Sözlük'te çıkan şöyle bir şey var. İETT otobüslerinin kalkış emrini falan veren, ana peronlarda yanışacakları yerleri gösteren, şoförlerin ve otobüslerin amiri kudretli kişi. Hayatta bilet atmalarına gerek yoktur bu abilerin. Ekşi Sözlük'te böyle bir şey demişler. Nedir hareket amiri? Niye onu seçtin? Çok havalı bir isim aslında. Niye? Aslında seçmedim. Şöyle bir şey. Ben üniversite 1. sınıftayken biz Etiler'de okuyorduk. O zaman da ailem Çapa'da yaşıyordu. Doğal olarak Etiler'e gitmek için çok fazla vesait değiştiriyordum ve bir anda böyle bütün otobüs numaralarını ezberlediğimi fark ettim. Ama bunu işte bir gün arkadaşlarımızla sohbet ederken ya biz şuradan şuraya gideceğiz, nasıl gidelim? İşte ben şu numaraya binerseniz oraya gidebilirsiniz. Oradan oraya aktarma yaparsan oraya ulaşır falan derken adım Vay arkadaş, vay arkadaş sen bir hareket amiriymişsin dediler ve o günden beri öyle Evet. gidiyor. Şey çok komik aslında, böyle bunu işte mesleğimden dolayı koreografım diye hani hareket amiri ama yok yani değil. Hareketlerin ustası. Evet, bir de o taraflar var şimdi. Koreografi tarafı var yani. Koreografi, hareket düzeni, tiyatroda çok önemli unsurlardan bir tanesi. Yönetmen ne kadar önemliyse, dramaturg ne kadar önemliyse, oyuncu ne kadar önemliyse koreograf da o kadar önemlidir. Nedir? Ne yapar? Koreograf ne yapar? Hareket düzenini yapan kişi ne yapar? Bize kısaca anlatsana bunu. Aslında koreografla yönetmen aynı şey. Ama biraz böyle Türkiye'de tiyatroda sadece dans varsa koreograf çağrılıyor. Ama yani koreografın asıl görevi yani oyuncunun dekorla, mekanla, hareketle, bedeniyle nasıl bir bütünlüklü bir ilişki kuracağını sağlayan kişi aslında koreograftır. Hı hı. O yüzden de her oyunun bir koreografa ihtiyacı vardır. İlla dans olması gerekmiyor. Yani Evet. oradaki beden bütünlüğünü sağlayan, mekanla ilişkisini kurmasını sağlayan kişi genel olarak koreograf oluyor. Ama bu gözden kaçıyor ve oyuncunun kabusu olarak Ama koreograf geldi diye şöyle bir... oyuncular bir korkuyor değil mi başta? Evet, bu başıma gelmeyen hiçbir gün olmadı. Yani böyle bugün de koreografımız gelecek dediğinde her oyuncu biz bugün çok hastayız. Bugün hiç iyiyiz. Ya bugün sabah çok zor kalktım. Müzik provalarında da vardı. Bugün birazcık sesim kısık ya. Ben şarkı söylemesem de bir köşede otursam olur mu? Ben diye. artık böyle şey falan, korkma ben sadece koreografım falan. Ben canavar Tuştan değilim. basmak istiyorum yani. Evet, programımızın yeni bir bölümü var. Soru cevap bölümü. Soruyorum jet gibi, soru cevaplar jet gibi olmak zorunda. Anında cevap vereceksin. Sen yok öyle bir şey değil. Ha, tamam. Normal. Yavaş yavaş bilebiliyoruz. Sence dünyanın en ünlü insanı kim? Ölmüş olanlar da dahil. Michael Jackson. Michael Jackson diyorsun. Neden? Az evvel şurada dinledim, aklıma geldi. Öldükten sonra belki de uzun yıllar hala şarkılarımızı severek izliyor. Severek dinliyoruz diye mi acaba? Bilmeyen yok çünkü bence Michael Bilmeyen yok. Jackson'ı. Yeni jenerasyonda biliyordur. Biliyor. Güzel. İkinci sorumuz. Dünyada en çok olan hayvan hangisidir? Karınca. Karınca. Neden? Her yerde var. Her yerde, her daim. Her daim. Her Koloni iklimde, halinde, her fıldır koşulda. fıldır. Aynen. Güzel. Gececi misin, gündüzcü müsün? Gündüz. Neden? Ben çok depresif bir insanım ya. Hadi ya, hiç öyle göstermiyorsun. Oo, evde fena. Gündüzleri o yüzden daha iyi geliyor. Gecenin o karanlığı ve kasveti beni büsbütün perişan ediyor. Uyuyayım daha iyi diyorsun. Güzel. Evet, en sevdiğim soruya geldik. Bu bir dramdır. Evden çıkarken ocağı kapattım mı diye 57 kere kontrol eden tiplerden misin? Eve geri dönmüşlüğün var mı? Hiç etmem ama çıktığımda mutlaka bir acaba mı derim ama dönmem. Benim bir arkadaşım var, fotoğraflarını çekiyor her şeyi. Yok. Evden çıkmadan. Çıkınca paniği başlayınca fotoğraflara bakıp rahatlıyor. Gerçekten mi? İnanılmaz derecede. Buna OKB deniyor aslında. Yani. Obsesif kompulsif bozukluğun bir türü diyebiliriz. Hayata yeniden gelsen dünyanın neresinde doğmak isterdin? Türkiye hariç. İtalya diyesim geldi. İtalya diyesin. Evet. Kuzey, güney?
Kuzey İtalya. Kuzey İtalya. Biraz daha cool, Tabii. karizmatik taraf yani diyorsun. Cevabını bildiğim bir soru sormak istiyorum ama bu sabahlara kadar konuşulacak bir konu. Kedici misin, köpekçi misin? Ya benim kedim de var, köpeğim de var bu Al arada. işte mahvolduğumuzun resmidir. Perperişan. Bu çok net ve kesin kenarları olan bir sorudur sanıyordum ben. Şu anda bunu kırdık. İkisi de var ama köpekçiyim. Neden acaba? Sosyalleşebiliyorsun en azından köpeğinle, öyle bir şansın var. Ama bir o kadar da aslında köpeğim daha külfet bana. Tabii köpeğin daha bir insana yakın bir hali var bence. Evet. Kedi çok daha minimal yaşıyor. Şu kadar patisiyle takılıyor. Minicik yemeğini yiyor filan. Canı isteyince geliyor. Ama köpeği gezdirmesi, sosyalliği, şakası. Şaka maka yapmazsan köpek sinirleniyor yani. Böyle hırpani oluyor. Bazı günler eve geliyorum. Köpeğimin böyle saçları sanki şey olmuş. Diken diken olmuş bana bakıyor. Niye bugün benimle şaka yapıp oynamadın filan gibi. Enteresan tipler. Sence olunacak en güzel yaş hangisidir? 30. 30 mu? Çok cool. Neden acaba? Niye 30? Ben yeni ergenliğimin bittiğini hissediyorum çünkü. 30'a mı bitti? Evet, böyle bir şey hissediyorum yani. Tadında Ha, bıraktın. benden oldu ya bir şeyler artık gibi hissediyorum. Vay 27'de bir öyle bir şey derler. 27'de bir insanlar intihar ediyor bilmem ne. Hayatta bir bocalama Ben durumu yürüyerek oluyor. seyahat etmeye 27 yaşında başladım. Sen kararı o zaman vermişsin. 3 sene içerisinde ergenliğimi toparladım, bitirdim diyorsun. 30'da tadında bir insan oldum. 30 güzel ya. Ben de aynı fikirdeyim. 33 yaşındayım şu anda. 3 senedir her şey yolunda, tadında Evet, yani. evet, ben- Kafa temiz değil mi? Daha berraklaşıyor kafa. Evet. Evet, güzel. Sence sen ünlü müsün? Kendini en ünlü hissettiğin an neydi? Ya ben bence ünlü değilim ama arada pardon siz hareket amiri misiniz deyip böyle insanların Sonra bana ne oldu? sarıldığı oldu. En ünlü hissettiğin an hangisi? Erkek arkadaşımla gezdiğim an. Çünkü o ünlü. Bir de şey oluyor. O ünlü, bu da ünlüdür filan değil mi? Sende de fotoğraf çektirmek isteyen oluyor mu? Yok, ben genelde böyle fotoğrafın arkasındaki şey yanlışlıkla kareye çıkan. Son sorumuza geliyoruz. Bu başka bir dramdan bahsetmek istiyorum. Artık ciddileşmenin zamanı geldi. Çünkü değineceğimiz konu Türkiye'nin kanayan bir yarası. Hatta İstanbul'un desek daha doğru olur. Sorumuz şu. Takside gerilen tiplerden misin? İstanbul trafiği nasıl çözülür? Ben Büyükada'da yaşıyorum. İşte bu. Çözdüm. Ben İstanbul trafiğini çözdüm. Bir de atları da kaldırırlarsa, elektrikli faytonları olursa bu iş çözülecek. Evet ama bir problem var, bunu söylemek istiyorum. Tabii. Şimdi bu adalarda tabii ki bu akülü araçlar çoğaldıkça hayvan ölümleri çoğaldı. Sokak hayvanları. Adanın her yeri sokak hayvanı. Yani kirpi mesela her yer. Son birkaç yıldır böyle sürekli sokakta ölü hayvanlar görmeye başladık. Çünkü hızını kontrol edemeyen, işte çoluk çocuğun kullandığı da bir şey oldu o. Ben her zaman şunu söylüyorum. Adada böyle adanın kültürüne yakışır bir şey gelirse çok mutlu olacağım. Böyle bir adacılık yaptım. Evet. Her şey çok hızlı değişiyor. Keşke yani bazı şeyler kalsa ya da atıyorum adalara bir şey küçük bir araba bulsalar 2 kişilik neyse. Ada arabası olsun ismi ve 100 sene o devam etse ve biz torunlarımız da onu bilse falan filan. Peki sana yine geri dönüyorum aynı konuya. En son Türkiye'de bir tane yürüyüş yaptın. Neydi rota? Nereye doğru gidiyordun? Bir de bir şeyler oldu. Başına bir şeyler geldi. Böyle bir kısaca onu anlatmak ister misin? Merak ettim. San Paul diye bir haç yolunu burada yürüyordum ama bu haç yolu da ben kayboldum ve yanlış bir rotaya girdiğim için böyle kendimce yolu bulmaya çalışıyorum. Pusula yok mu hocam? Ağır mı? Attın mı onu da? Anlamıyorum ben öyle Ha. şeylerden, evet. Yani çok böyle başarılı bir insan değilim. öyle Analog bir konularda. şey hocam. Teknolojik değil o kadar da ya. Tamam. Teknolojiyle işi yok. O yüzden de böyle kayboldum, yolu bulmaya çalışıyorum. İşte onu soruyorum, buna soruyorum. Kendimce bir yola bağlanacağım işte. Köylüler beni şikayet etmiş. Sırt çantalı biri etrafta dolanıyor. Biz kim olduğunu anlamadık onun diye. Bir yandan anlıyorum aslında niye böyle bir kaygı yaşandığını ama bir yandan da tabii anlamıyorum. Ben de böyle giderken jandarmayı gördüm. Ha dedim, yaşasın, işte jandarma geldi. Yolu en azından soracağım onlara. Hani
Jandarma geldi, çantanızı açın. Ne falan? Çantanızı açın dedi işte. Şüpheli şahıssınız şu anda. Ha ben de yol soracaktım falan dedim böyle. Neyse bana çok güzel davrandılar bu arada. Yani hani çantayı açtık, baktılar falan. Sonra işte benim kim olduğumu anladılar. Bunu niye yaptığımı falan. Ama sonra beni bir şekilde ikna edip o mevsimde yürümemem gerektiğini, şu an için tehlikeli olduğunu söyleyip beni Geri gönderdiler. Evet. Öyle geri döndüm. Evet, o dönemde hatırlıyorum storylerinden biraz tadın kaçıktı yani. Evet çünkü hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. İlk defa Türkiye'de yürüyerek seyahat etmeye cesaret etmişim zaten. Hı-hı. Böyle bir şeyim de yani. Ben bunu yaparım hırsı da olmuş garip bir şekilde. Yapamadım işte tırs dondum yani. Peki sıradaki rotamız neresi? Umuyorum Japonya. Japonya. Evet. Kaç kilometrelik bir parkur? 1200, Parkur denir mi? 1200 kilometre. 1200 kilometre mi? Peki yani bununla ilgili bir süre var mı? Ben mesela 1200 kilometreyi 10 günde yürüyeceğim. 50 gün hedefim. Ha yani 10 gün zaten bir sapıklık oluyor da yani. Ve onu daha hiç görmedim. Böyle bir insan görmedim. Peki Türkiye'de senden başka bu işi yapan, yani böyle bir şey yapan, bu kadar çok mesafe yürüyen yok. Bir Likya yolları falan var, insanlar yürüyor falan, daha bir hobici gibi. Aslında tanıdığım bir kişi var, o da böyle Türkiye'den başlayıp İsviçre'ye gitmiş ama böyle çok uzun rotalar, yani bir onu biliyorum bir de kendimi biliyorum yani bu kadar uzun rota yapan. Var tabii hani böyle küçük parkur. Yurt dışında var mı? Var, çok var. Senin takip ettiğin, merak ettiğin falan kişiler Hiç var öyle mı? takip ettiğim yok ama tanıştığım yani yolda beraber yürüdüğüm, yolda tanıştığım insanlar çok var. Bu yurt dışında tabii daha yaygın. Yani yürüyerek seyahat etme kültürü. Burada çok daha trekking, günübirlik yürüyüşler ya da 3-4 günlük yürüyüşler var ama orada uzun mesafeleri yürüyen insanlar var. Bir de çok daha müsait tabii ki orası. Yani hani evden çıkıp gidebileceğin çok fazla alan var. Türkiye'de tabii öyle bir şey yok yani. Şimdi evden çıkayım da bir Antalya'ya gideyim diyemiyorsun tabii yani. Evet sevgili Dicle Doğan, bugün bize ayrılan sürenin, yani 92 dakikanın sonuna geldik. Yok, hiçbir zaman ayrılan bir süre yok. Hobilerimizin peşinden koşuyoruz. Canımız ne isterse yapabiliriz. Mesela hiç su içmedin. Evet ya niye? Lütfen bir su iç. Bu bir hobidir. Su içmek çok önemli. Evet, programımızın artık sonuna doğru yaklaştık. Ve ben bütün konuklarıma sorduğum klasik bir soru var. Programımızın ismi olan var mı yeni projeler? Bu projeler hayata dair olan projeler, mesleki olan şeyler değil. Ağaç dikmek olur, neşeli olmak olur. Artık pozitif bir insan olmaya karar verdim olur. 10 sene sonra Çanakkale'ye yerleşeceğim olur. Senin de hayata dair düşündüğün, bir gün sonra olabilir, 5 yıl sonra olabilir, 150 yıl sonra olabilir, düşündüğün bir proje, plan var mı? 2 tane söyleyebilir miyim? Tabii ki, limitsiz. Tamam. Bir tanesi 5 yıl sürmesini planladığım yürüyerek bir dünya turu yapmak istiyorum aslında. Ben hiç eve dönmeden. Bunu köpeğimle yapmak istiyordum ama herhalde yani bilmiyorum şu an için köpeğimle olur mu bilmiyorum ama öyle bir hayalim vardı. Bir tanesi de artık karavanda yaşamak istiyorum. Mülkiyet kavramını birazcık Evet ya biraz kaldırdım. çingene gibi yaşamak istiyorum ben ya. Hatta böyle hani ölürsem şarap döksünler, oynasınlar, böyle dans etsinler falan. Ziyafetler, Aynen, yemekler, aynen. vurtlar ısırsınlar filan. O yok. Kabak yesinler. Kabak Patlıcan yesinler. yesinler ısırarak. Patlıcan ısırsınlar, kabakları yüzlerine sürsünler filan. Evet, güzel, çok güzel. Yine aslında yani, evet yani tabii ki bu bir mesleki şey değil ama yine de senin hayatının ana parçalarından biri. Ben daha böyle farklı bir şey söylersin diye heyecanla mesela? bekliyordum. Bambaşka bir şey söyledim. Heyecanlandırmadın benim gelecekte ne Bu zaten yapacağımı. tahmin ettiğim bir şeydi. Bence bir yerden sonra kesinlikle evi barkı satıp şey yapacaksın. Onu fark etmiştim yani. Evet, o zaman teşekkür ediyoruz Dicle Doğan, hareket amiri. Bugün bizimle beraberdi. Neşeli ve şakacı bir programın daha sonuna geldik sevgili dostlar. Evet, programımızı izliyorsunuz. Belki seviyorsunuz ama önemli olan eşinize, dostunuza, akrabalarınıza birazcık da tavsiye etmeniz. Abone olmanız, köşedeki çana basmanız. Onları yaparsanız daha da artar, daha da güzel olur. Teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar, neşeli kalın.